Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Ali Şişman. Bu bölümde ayda 500 dolar nasıl kazanabiliriz? Bunları 6 örnekli size anlatıyorum. Yani bu gözümüzde çok büyüteceğimiz bir şey değil. Ama bu dolar örneğinden gidersek bunun için ilk şartımız, yani en önemlisi, İngilizce bilmemiz lazım ve İngilizce işler yapmamız lazım. Ama siz bunu aynı şekilde 500 TL olarak da hesaplayabilirsiniz. Yani 500 TL'lik bir işi nasıl yapabilirsiniz? Ayda kendinize ekstra 500 TL ya da dolar cinsinden 500 dolar nasıl kazandırabilirsiniz? Bunu bu videomuzda sizlerle paylaşacağım sevgili dostlarım. 6 tane çok güzel örneğimiz var. Zaten sıfır sermaye videosundan çok ilginiz oldu, çok beğendiniz. Bu da aynı şekilde sıfır sermaye ile yapılabilecek bir iş. Ama tabii ki de bilgi de bir sermaye olduğu için bize bir bilgi sermayesi lazım sevgili dostlarım. Bu yüzden bu konularla alakalı bilgimiz varsa biz de bir şeyler yapabilirsek, İngilizce olursa dolar cinsinden, Türkçe olursa da TL cinsinden para kazanabiliriz ve ayda 500 dolar ya da 500 TL'yi kenara atmak bizim için oldukça iyi olacaktır sevgili dostlarım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Ama sevgili dostlarım, videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutabiliyorsunuz. Şimdiden kanala hemen abone olursanız çok mutlu olurum. Ve videonun sonunda da videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ve sizin de aklınıza gelen farklı fikirler olursa bunları da yapabiliriz dersek birbirimize paylaşalım ve birbirimizin daha fazla kazanmasına destek olalım hep beraber. Daha da büyüyelim. Hazırsanız o zaman haydi gelin başlayalım. Sevgili dostlarım, zaten daha önceki videolarımızda izlediyseniz özellikle sıfır sermaye ya da pasif gelir videolarını uygulama geliştirmenin çok kazançlı bir iş olduğundan bahsetmiştik. Ayda ekstradan 500 dolar kazanmak istiyorsak da yine bir uygulama geliştiririz ve bunu en basit örnekle, mesela 1 dolardan bu uygulamayı sattığımızda biz bunu ayda 500 kişiye satarsak aylık bize ekstradan 500 dolar para kazandırmış olur. Şimdi 500 kişi aslında çok değil, çünkü 1 dolar çok cüzi bir ücret. Uygulama İngilizce olursa daha fazla kişiye ulaşma imkanımız daha fazla olacaktır. Yine Türkçe olursa yine 1 liradan daha iyi olsa 500 kişiye satmak o kadar da zor bir şey değil. Çünkü görüyoruz bazen pek çok oyun var, ne kadar basit olsalar bile bazılarının reklamlarını görüyoruz, oynamak istiyoruz. Bakıyoruz 1,5 lira, 1 lira 29 kuruş, 2 lira, 2,5 lira gibi cüzi fiyatlardan bu oyunları alabiliyoruz, oynayabiliyoruz. Yani siz de bu uygulama geliştirdiğinizde ister bir oyun olsun, ister bir hizmet uygulaması olsun, bunlardan bu şekilde para kazanabilirsiniz. Ve İngilizce yaparsanız bunu daha fazla, daha global olur ve dolar cinsinden satıp aylık 500 dolar gibi bir parayı ekstradan cebinize atabilirsiniz sevgili dostlarım. Bu yüzden uygulama geliştiriciliğini mutlaka araştırın diyorum size. İkinci sıradaysa sevgili dostlarım e-kitaplar var. Bunda yine Türkçe ve İngilizce olarak farklı bölebiliriz. Baktığımız zaman şimdi pek çok Instagram sayfasında, özellikle benim takip ettiğim kişisel gelişim sayfalarında olsun ya da sosyal medya ajansları sayfalarında olsun pek çok e-kitap görebiliyoruz. Bunların kimisi kişisel gelişim üzerine, girişimcilik üzerine, iyi giyinmeyle alakalı olanlar var. Sosyal medyada nasıl daha hızlı büyürüz, sosyal medya algoritmaları nasıl çalışır, bunlarla ilgili olanlar var. Bu tarz sizin de ilginiz olduğu ve bilginizin olduğu bir alanda e-kitap yazabilirsiniz. Bunun çok fazla uzun olmasına gerek yok ya da çok zor bir şey değil. Zaten kitap nasıl yazılır videomuzda kitabın fiziki halinin nasıl yazıldığını sizlere anlatmıştım Osman Onur Şimşek'le beraber. O videoyu da hala izlemediyseniz Ne İş Bu İş serisinde o videoyu bulup izleyebilirsiniz sevgili dostlarım. Yani bilgilerimizi bir araya getirdik, bir kitap yaptık. Görsel donanımlar ekledik, şemalar ekledik, infografikler ekledik. Gayet güzel oldu. Kitap ücretini 10 dolar olarak belirleyip 50 kişiye satabiliriz sevgili dostlarım. 10 dolar çok cüzi bir ücret. Türkiye'de de benim gördüğüm pek çok kitaplar mesela 50 lira olsun, 25 lira olsun. Bu şekilde de yine 20 kişiye satarak aylık 500 lira gibi ekstradan bir gelir kazanabilirsiniz sevgili dostlarım. Bu yüzden yazma yeteneğiniz varsa, siz de belli bir konuda uzmanlaştığınızı düşünüyorsanız ya da bilginizin olduğunu düşünüyorsanız, insanlara ışık tutabilecek seviyede olduğunuzu düşünüyorsanız bir e-kitap yazarak şansınızı deneyebilirsiniz ve bu yoldan ekstradan para kazanabilirsiniz sevgili dostlarım. Ayrıca bu çok da güzel bir pasif gelir örneğidir. Üçüncü örneğimizde ise abonelik satmak var sevgili dostlarım. Profesyonel hizmet kullananlar pek çok, mimarlıkta olsun, muhasebe alanlarında olsun, diğer tasarım alanlarında olsun. Yani Adobe örnek alabiliriz mesela tasarım alanlarında. Bunun gibi şekilde pek çok abonelikler mevcut. Biz de bu tarz bir sistem oluşturduğumuz zaman, yüksek ve profesyonel içerikli bir abonelik sistemi oluşturduğumuz zaman, mesela yine dolar bazından değerlendirdiğimizde aylık 50 dolar gibi bir ücrete bunu 10 kişiye satsak yine bize ekstradan 500 dolar para getirecektir sevgili dostlarım. Bunu aynı şekilde Türkçe versiyonunu da düşünebiliriz. 50 TL'den olabilir, gene 10 kişiye satarak 500 lira, yani bu minimum aslında. Çünkü siz uygulamayı ya da bu abonelik sistemi ne kadar iyi tasarlarsanız, ne kadar çok insanların ihtiyacına hitap ederseniz bunun alınma olasılığı ve kullanılma olasılığı o kadar da yüksek olacaktır.
Çünkü baktığımız zaman pek çok profesyonel şirket bu tip profesyonel hizmetlere, aboneliklere ciddi manada paralar ödüyor ve bu da pasif geliriniz için oldukça önemlidir. Aylık size ekstradan $500 daha fazlasını da kazandırabilir bu sistem. Bu yüzden sizin de aklınızda bir fikir varsa hiç beklemeyin. Bir an önce harekete geçin ve harika bir abonelik sistemi oluşturun sevgili dostlarım. Bunun örneklerini YouTube Katıl'da da görebiliyoruz. Artık daha büyük YouTube kanalları YouTube Katıl açıyorlar ve atıyorum 50 lira gibi bir abonelik ücreti karşılığında daha özel videolar çekiyorlar. Daha kişiye özel canlı yayın yapıyorlar ve bu şekilde de bir abonelik hizmeti sunuyorlar. Eğer sizin de bir YouTube kanalınız varsa bu tarzda bir şey düşünebilirsiniz. Bunun karşılığını verebilecekseniz bu şekilde aboneliklerden de faydalanabilirsiniz sevgili dostlarım. $50 ya da 50 TL'lik bir ücretle bunu 10 kişiye satarsanız minimum $500 ya da 500 TL gibi bir rakamı cebinize koymuş olursunuz sevgili dostlarım. Dördüncü örneğimizde ise sevgili dostlarım danışmanlık yapmak var. İster diyetisyen olsun, ister spor olsun, ister sosyal medya yönetimi olsun, kişisel yaşam koçu olsun ya da farklı şeyler olsun. Sizin de bildiğiniz, ilgilendiğiniz, okulunu okuduğunuz bir alan varsa bunların içerisinden size danışmanlık yapabilirsiniz. Mesela İngilizceniz çok iyi ise, daha geniş kitlelere ulaşmış bir Instagram hesabınız ya da YouTube ya da Twitter herhangi bir sosyal medya hesabınız varsa bu şekilde insanlara birebir koçluk yaparak saatine $20 ya da 20 liralık bir ücret ödeyerek bunu 25 kişiye sattığınız zaman yine aynı şekilde $500 cebinize koymuş oluyorsunuz sevgili dostlarım. Bu yüzden kendimizi geliştirdikten sonra işin önemli kısmı kendimizi satabilmekte, bildiklerimizi pazarlayabilmekte. Yoksa bildiklerimiz bizimle beraber mezara gider. Ama biz bunları paylaşmadıktan sonra, pazarlayamadıktan sonra öğrenmenin bize pek bir faydası olmuyor sevgili dostlarım. Ve unutmayalım, bilgi paylaştıkça çoğalıyor. Ben her yeni video çektiğimde pek çok şey öğreniyorum ve sizlerden de gelen yorumlardan, mesajlardan farklı görüşlere sahip oluyorum. Yeni şeyler öğrenebiliyorum, farklı düşünebiliyorum. Bu yüzden bu çok güzel bir şey. Yani danışmanlık işinde düşünebilirsiniz. Eğer bir konuda iyiyseniz sosyal medyadır, diyetisyenliktir, fitness'tır, bunun yanı sıra kişisel gelişim, yaşam koçluğu, farklı şeyler olabilir. Bunları kişiye özel koçluk sunarak sizin için bir gelire dönüştürebilirsiniz sevgili dostlarım. Beşinci örneğimizde ise online kurslar var. Online kurslardan çok sık bahsediyorum. Hem pasif gelir için hem dolarla para kazanmak için oldukça önemli şeyler ve her geçen gün online kurs alımları gitgide artıyor sevgili dostlarım. Hangi konu olursa olsun Photoshop'undan tutun tasarıma, marka yönetimine, müzakere tekniklerine, iknaya, konuşmaya, storytelling'e farklı pek çok alanda aklınıza gelemeyecek kadar kurs var. Ve bu kursların içinden daha profesyonel olanlar, daha fazla dikkat çekenler direkt sarılıyor sevgili dostlarım. Siz de dediğim gibi bir konuda iyiyseniz bunu İngilizce özellikle bir video çekerek dünyada sunabilirsiniz. Ve mesela çok iyi bir kurs hazırladınız. Pek çok farklı donesi var, farklı eklentileri var. Bunu $100 gibi bir ücrete sunduğunuz zaman ayda 5 kişiye satsanız size $500 para kazandırır. Ve bu gerçekten çok iyi bir rakam. Ve bu kurs sürekli durduğu için size sürekli de bir pasif gelir sağlamış olur. Yani bu kişi kursu ne zaman alırsa alsın anlattığınız şeylerin tazeliği, geçerliliği kaybolmadığı sürece size daima para kazandırır. Ve eğer kaybolursa yeni trendler çıkarsa bunları takip edip yeniliklere ayak uydurup yine para kazanmaya devam edebilirsiniz sevgili dostlarım. Ve 6. maddeye geldiğimizde sevgili dostlarım, bunu herkesin bilmesi gereken yetenekler videosunda da anlatmıştım. Borsadan işlem yaparak para kazanmak. Yani borsayı araştırdık, öğrendik. Bu ister Bitcoin borsası olsun, ister yerli borsa olsun, ister farklı borsalar olsun. Bunlar da günlük işlem yaparak yine para kazanabiliriz. Bunu iyi bir şekilde araştırdıktan sonra, iyi bir analiz yaptıktan sonra doğru yerlerde doğru yatırımları yaparak mesela günlük $25 kazanırsak 20 gün içinde bize aylık $500 kazandırmış olur. Ve bu çok zor bir şey değil. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil sevgili dostlarım. Yani borsa bir oyun değil. Bunu iyi bir şekilde analiz edip doğru yerlere doğru şekilde yatırım yapmanız lazım. Ve açgözlü olursanız genellikle kaybedebilirsiniz. Bu yüzden daha temkinli, daha sakin ve tedbirli olmakta fayda var. Bu şekilde siz de ekstradan her ay cebinize $500 koyabilirsiniz sevgili dostlarım. Ya da TL cinsinden Türkçe içerikleri üreterek bunu 500 lira olarak düşünebilirsiniz. Ve bu miktar sürekli artabilecek bir miktar ve size devamlı para sağlayacak bir pasif gelir örnekleri bunlar. Umarım sizler için faydalı video olmuştur sevgili dostlarım. Henüz abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Yeni videolardan da anında haberdar olmak için zilleri mutlaka açın sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.